Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel bir ipimiz var. Onunla başlayacağım. Şöyle koton bir ip. Birkaç ilmek başladım. 2 sırada haroşamı ördüm. Bu ipimde kullanacağım şiş 3,5 numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. İsterseniz yapım aşamalarına geçelim. Bu modelde ilmek sayısı 4 ve 4'ün katları olması gerekiyor. Şöyle göstereyim. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayısını bu şekilde ayarlayacağız. Bu modeli lastiksiz de yapabilirsiniz. Ben şöyle 2 sıra haroşa lastiğin üzerine yapacağım. Modelin birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir artırma yaptım. Daha sonra sıradaki 2 ilmeğimi şu şekilde önden alarak ters ördüm ve tek ilmeğe düşürdüm. Şöyle. Daha sonra sıradaki 2 ilmeğimin önce birincisini düz ördüm. Daha sonra şişimden çıkarmadan arkasındaki ilmeği de alarak ikisini bir şu şekilde düz örerek çıkardım şişimden. Yani 2 ilmekten 2 ilmek çıkarmış olduk yine. Bir ilmek artırma yaptım. Şuraya kadar bir kez kurmuş olduk. Bir ilmek artırma yaptım. 2 ilmeğimin ikisini bir düz ters örerek kestim. Bir ilmek düz şişimden çıkarmıyorum. Bu ve arkasındakini de alarak ikisini bir aldım. Tekrar düz ördüm. Bir ilmek artırma yaptım. 2 ilmek ikisini bir alarak ters ördüm. Kestim yani. Daha sonra bir düz ilmek ördüm. Şişimden çıkarmadım. Bu ikisini bir alarak tekrar düz ördüm. Bir artırma yaptım. 2 ilmek ikisini bir şu şekilde aldım. Ters örerek kestim. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Birinci sıramızı tamamladık burada. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi düz örüyorum. Devamındaki ajurlu ilmeğimi de düz, yani kenar ilmeğinden sonra 2 düz ilmek ördüm. Daha sonra 2 ters. Şu ikili olan ilmeğimi de ters ördüm. Bu ajur ve önündeki ilmeğimi düz. 2 düz, 2 ters örerek devam ediyoruz. İki düz ilmekle bir de kenar ilmeğimi ördüm. Sıramı tamamladım. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtik. Modelimiz 4 sıradan oluşmakta. Üçüncü sıra ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 2 ters ilmeğim var. 2 ilmeğim ters. Birincisini düz ördüm. Şişimden çıkarmadım. Burada modeli kaydırıyoruz. Ördüğüm ilmek ve arkasındaki ilmeği de ikisini bir alarak tekrar düz ördüm. Daha sonra bir artırma yaptım. Sıradaki 2 düz ilmeğimi topladım. Ters örerek kestim. Birinci ilmeğimi düz ördüm. Şişimden çıkarmadım. Arkasındakini de alarak tekrar düz ördüm. Bir artırma yaptım. Bu 2 düz ilmeğimin ikisini bir aldım. Ters ördüm ve tek ilmeğe düşürdüm. Burada artırma yapmıyorum. 2 ters ilmeğe gelince birincisini düz ördüm. Şişimden çıkarmadım. Bu ve arkasındaki ilmeği de alarak ikisini tekrar düz ördüm. Bir artırma yaptım. 2 ilmeğimin ikisini bir topladım, ters ördüm. Daha sonra ilmeğimi düz örüyorum. Çıkarmıyorum şişimden. Arkasındakini de alarak tekrar düz ördüm ve çıkardım. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm.
Üçüncü sırayı tamamladım. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Yine 2 ters 2 düz öreceğiz. Şu ikili olan ilmeğimi ters örüyorum. Bunların yerini karıştırmayalım. Burada 2 ters ördük. Bu ilmeğim ve arkasında ajurlu olan ilmeğimi düz. 2 düz. 2 ters. 2 düz örerek sıramı tamamlıyorum. Modeli bir kez kurmuş olduk burada. Model böyle devam edecek. Gördüğünüz gibi yapımı oldukça kolay. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Modelden çok bir şey anlaşılmıyor. Şimdi bir kez kurmayla çok kendini göstermedi. Bir kez daha kuralım hemen modelimizi. Daha anlaşılır olur. Birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 2 düz ilmeğimi önce bir artırma yaptım. Daha sonra bu 2 düz ilmeğimin ikisini bir alarak ters ördüm, kestim. Geldik bu 2 ters ilmeğe. Birincisini düz ördüm, şişimden çıkarmadım. Arkasındakini de alarak tekrar bu 2 ilmeği düz ördüm. Bir artırma yaptım. 2 ilmeğimin ikisini bir topladım, ters ördüm. Bir düz, şişimizden çıkarmayalım. Arkasındakini de alarak 2 ilmeği tekrar düz örelim. Bir artırma, bu iki düz ilmeğimi ters ördüm, tek ilmeğe düşürdüm. Bir düz ilmek, şişimizden çıkarmayalım. Arkasındakini de alarak tekrar düz örelim. Bir artırma, son 2 düz ilmeğim kaldı. Artırmadan sonra bu 2 ilmeğimin ikisini bir aldım, ters ördüm ve kestim. Kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Birinci sıramızı tamamladık. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi düz örüyorum. Devamındaki ajurluyu da düz ördüm. Burada 2 düz ilmek ördüm kenar ilmeğinden sonra. Bu ikiliyi de ters örüyorum. 2 ters. 2 düz. 2 ters ilmek. 2 düz. 2 ters. 2 düz. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. Sıramı tamamladım. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtik. Modelimiz 4 sıradan oluşmakta. Üçüncü sıra ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sırada 2 ters ilmeğim var. Birincisini düz ördüm. Şişimden çıkarmıyorum. Arkasındakini de alarak tekrar düz ördüm ve şişimden çıkardım. 2 düz ilmeğe geldim. Önce bir artırma yaptım. Daha sonra bu 2 düz olan ilmeğimi ikisini bir toplayarak ters ördüm. Aynı şekilde devam ediyorum. Bir düz, arkasındakini de alarak ikisini tekrar düz ördüm. Bir artırma yaptım. Bu sıradaki 2 düz ilmeğimi de ikisini bir alarak ters ördüm. Bir düz, şişimden çıkarmıyorum. Arkasındakini de alarak tekrar düz. Bir artırma, 2 ilmeği ters örerek keselim. Sıradaki ilmeğimi düz, daha sonra arkasındakini de alarak tekrar düz örelim. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki şu ikili olan ilmeğimi ters örüyorum. Bu 2 ilmeğimi ters ördüm.
Daha sonraki 2 ilmeğimi düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters, 2 düz örerek sıramızı tamamlayalım. Evet, modeli bakın şöyle 2 kez kurduk. Küçük parça olduğu için pek bir şey anlaşılmıyor. Bir de daha önce yapmış olduğum şöyle ilerlemiş hali de böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet güzel, zarif bir model. Arka yüzü de şöyle devam ediyor. Böyle bir görüntüsü var. Yazlık örgülerinizde, mevsimlik örgülerinizde, her türlü örgüde kullanabileceğiniz her iki yüzünü de kullanabilirsiniz. Bakın arka yüzü de gayet güzel. Şöyle temiz bir görüntüsü var. Burası da ön yüzü. Her iki tarafı da kullanabilirsiniz. Etol şal yapımında kullanabilirsiniz. Yelek, hırka, yani dediğim gibi mevsimlik, yazlık örgülerinizde rahatlıkla kullanabileceğiniz güzel ve yapımı da oldukça kolay bir model. Sizler de nelerde kullanacaksınız bu modeli? Onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.